Doğu'nun sert rüzgarlara çaldıran düzlüğünde eserken, tarih en büyük kırılma noktalarından birine şahitlik ediyordu. Yavuz Sultan Selim Han, Safevi hükümdarı Şah İsmail'i ağır bir yenilgiye uğratmış, Safevi ordusunun gururu, Osmanlı'nın ateş gücü karşısında yerle bir olmuştu. Şah İsmail yenilmiş ve ordusu dağılmıştı. Fakat Safevi devleti henüz teslim olmamıştı. İki devlet arasında resmi bir barış imzalanmadığı gibi, bölgedeki Şii-Sünni çatışması tüm hızıyla devam ediyordu. Yavuz Sultan Selim, askerin isteksizliği ve ordunun lojistik zorlukları nedeniyle İstanbul'a dönme kararı aldı. Ancak arkasında korumasız bir coğrafya bırakmaya da niyeti yoktu. Padişah, bölgedeki kritik noktaları savunmak ve Safevi sızmalarını durdurmak amacıyla en güvendiği ve en sert komutanlarından biri olan Bıyıklı Mehmet Paşa'yı bölge muhafızı olarak görevlendirdi. Yavuz Sultan Selim İstanbul yolundayken, Anadolu'nun kalbinde stratejik bir engel daha duruyordu. Dulkadiroğulları Beyliği. Şah İsmail ile gizli ittifaklar kuran ve Osmanlı'nın içmal hatlarını tehdit eden bu beylik, artık bir beka meselesi haline gelmişti. 1515 yılının Haziran ayında, Turnada Muharebesi ile Dulkadiroğulları ortadan kaldırıldı. Bu zafer, sadece bir beyliğin sonu değil, Anadolu Türk Birliği'nin kesin olarak mühürlendiği tarihi bir andı. Ancak Anadolu'da birlik sağlanırken, Safevi tarafı Osmanlı ana ordusunun çekilmesini büyük bir fırsat olarak gördü. Şah İsmail, Osmanlı'nın dikkatini dağıtmak ve bölgedeki Sünni halkı sindirmek amacıyla, Nurali Halife komutasındaki bir orduyu, 1515 baharında Tunceli bölgesine sevk etti. Safeviler bölgede büyük bir taarruz hazırlığı yaparken, Bıyıklı Mehmet Paşa vakit kaybetmeden harekete geçti. 1515'in yaz aylarında gerçekleşen Ovacık Muharebesi, Bıyıklı Mehmet Paşa'nın askeri dehasını kanıtladığı ilk büyük sınav oldu. Nurali Halife'nin ordusu burada ağır bir yenilgiye uğratılarak tamamen imha edildi. Tunceli ve çevresinde asayişi yeniden sağlayan Bıyıklı Mehmet Paşa, kazandığı bu zaferle Safevilerin bölgedeki ilk büyük karşı hamlesini boşa çıkarmış oldu. Fakat bu zafer, sadece yaklaşan büyük fırtınanın öncüsüydü. Asıl büyük hesaplaşma, daha güneyde, medeniyetin kalbi Diyarbakır surları önünde yaşanacaktı. Şah İsmail, bu kez en güvendiği komutanlarından Ustaşlı Karahan'ı, 5000 kişilik seçkin bir kuvvetle, Diyarbakır üzerine göndermeye hazırlanıyordu. Ancak Şah İsmail için Diyarbakır sadece askeri bir hedef değildi. Burası, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın eski başkenti, Doğu Türklüğü'nün parlayan merkeziydi. Şah İsmail, anne tarafından Uzun Hasan'ın torunu olduğu için bu toprakları kendi meşru mirası olarak görüyordu. Diyarbakır aslında yıllardır Safevi valilerce yönetiliyordu. Ancak Çaldıran'da Şah İsmail'in aldığı ağır yenilgi ve dönemin Safevi valisi Ustaçlı Muhammed Han'ın savaş meydanında ölmesi, şehirde büyük bir isyanın fitilini ateşledi. Diyarbakır halkı, Safevi garnizonunu şehirden atarak Osmanlı'ya bağlılığını bildirdi. Şah İsmail için bu durum sadece bir toprak kaybı değil, aynı zamanda hanedan onuruna sürülmüş bir lekeydi.
İşte Ustaçlı Karahan, hem elden çıkan bu kadim şehri geri almak, hem de Çaldıran'da ölen abisi Muhammed Han'ın intikamını almak için 1515 yılında 5000 kişilik seçkin bir süvari kuvvetiyle Diyarbakır surları önüne geldi. Şehir, sert bir Safevi kuşatması altına alınmıştı. İçerideki halk için tam bir hayatta kalma mücadelesi başlarken, dışarıda Karahan'ın intikam hırsı surları dövüyordu. Aylarca süren bu kuşatma, tam bir psikolojik savaşa dönüştü. Diyarbakır halkı, açlığa ve susuzluğa rağmen teslim olmayı reddederek gözlerini ufka, Yavuz Sultan Selim'in göndereceği kurtarıcı orduya dikmişti. İstanbul'a gönderilen feryat dolu yardım çağrıları karşılık bulmakta gecikmedi. Padişah, bıyıklı Mehmet Paşa ve Amasya Beylerbeyi Şadi Paşa'ya kesin emri verdi. Derhal Diyarbakır'ı kurtarın. Osmanlı sancakları ufukta göründüğünde, Ustaçlı Karahan ateş gücüyle yüzleşmenin riskini anlayarak 10 Eylül 1515'te kuşatmayı kaldırdı ve Mardin'e çekildi. Şehir kurtulmuştu ama Karahan'ın intikam yemini henüz bozulmamıştı. Mardin'i bir üs haline getirerek büyük hesaplaşma için kışın geçmesini beklemeye başladı. Asıl fırtına, Koçhisar düzlüğünde kopacaktı. Yavuz Sultan Selim, Diyarbakır kuşatmasının kalkmasıyla bölgenin tamamen huzura kavuşmayacağını biliyordu. Sadece kılıçla kazanılan topraklar, eğer gönüller fethedilmezse her an elden çıkabilirdi. Padişahın vizyonu netti. Bölgedeki Sünni halkın, kadim Kürt aşiretlerinin ve köklü Türkmen boylarının desteğini almadan Safevi etkisini kalıcı olarak kırmak imkansızdı. İşte bu noktada tarih sahnesine bir alim, bir diplomat ve bir stratejist olan İdris-i Bitlisi ve beraberindeki heyet çıktı. Bu diplomatik seferberliğin arkasında çok derin bir toplumsal yara vardı. Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasından sonra bölgede kalan Sünni Türkmenler, tıpkı Sünni Kürt aşiretleri gibi Şah İsmail'in sert mezhep politikalarından ve uyguladığı baskılardan bunalmıştı. Uzun Hasan'ın eski tebaası olan bu topluluklar için Osmanlı, sadece bir fatih değil, aynı zamanda inançlarını özgürce yaşayabilecekleri bir sığınaktı. İdris-i Bitlisi ve ekibi, bu ortak kader birliğini kullanarak Diyarbakır'dan başlayarak, Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Van'a, yani Zagros Dağları'nın eteklerine kadar uzanan devasa bir coğrafyada adeta bir Sünni ittifakı kurdu. Heyet kale kale gezerek, Kürt beylerinin yanı sıra Türkmen boylarıyla da bir araya geldi. Onlara Safevi zulmüne karşı tek yumruk olmanın hayati önemini anlattılar. Bu diplomatik hamle, tarihin en başarılı ittifaklarından biriyle sonuçlandı. Zagros Dağları'na kadar olan tüm bu coğrafyada Sünni beyler, kendi atlı birlikleriyle Osmanlı ordusunun yanında savaşmaya yemin ettiler. Bu hamle, bölgedeki güç dengesini Osmanlı lehine değiştirdi. Artık Safevi ordusunun karşısında sadece İstanbul'dan gelen bir merkez ordusu değil, zulme karşı birleşmiş binlerce yerel süvariden oluşan muazzam bir halk desteği vardı. Ancak bu devasa ittifak, Safevi cephesinde büyük bir paniğe neden oldu. Diyarbakır'dan Zagros'a kadar halkın birer birer Osmanlı safına geçmesi ve yerel halkın Safevi valilerine isyan etmesi, Şah İsmail için kabul edilemezdi. Bölgedeki kontrolü tamamen kaybetmek üzere olduğunu anlayan Şah, Mardin'de bekleyen Ustaçlı Karahan'a devasa bir takviye kuvvet gönderdi. Karahan'ın emrindeki güç, bölgedeki Safevi garnizonlarıyla birleşince 12.000 kişilik seçkin ve intikam dolu bir süvari ordusuna dönüştü. Bu artık sadece bir toprak savaşı değildi, bölgedeki Sünni Türkmen ve Kürt aşiretleri için bir varoluş mücadelesiydi.
Eğer Osmanlı ordusu burada yenilirse, isyan eden tüm bu halk Safevi kılıcının insafına terk edilecek, bölge kan gölüne dönecekti. İşte bu hayati risk, Osmanlı ve yerel güçleri tek bir yumruk haline getirdi. 1516 yılının Mayıs ayında, Mezopotamya'nın kavurucu güneşi altında, iki dev ordu Mardin yakınlarındaki Koçhisar düzlüğünde karşı karşıya geldi. Artık diplomasi bitmiş, sözü çelik ve barut söyleyecekti. ...1516 yılının Mayıs ayı gelmişti. Bir tarafta Şah İsmail'in en seçkin komutanı Ustaçlu Karahan ve intikam hırsıyla yanıp tutuşan 12.000 kişilik Safevi süvari ordusu, diğer tarafta ise Osmanlı'nın doğudaki kalkanı Bıyıklı Mehmet Paşa ve yaklaşık 15.000 kişilik birleşmiş Osmanlı Kürt kuvvetleri vardı. Bıyıklı Mehmet Paşa, ordunun merkezine bizzat kendisi geçti ve önüne 2.000 kişilik elit tüfekli Yeniçeri taburunu yerleştirdi. Onların hemen arkasında ise dönemin en ölümcül teknolojisi olan Osmanlı topları namlularını ovaya çevirmişti. Sağ kanatta Karaman valisi, Divane Hüsrev Paşa komutasındaki 6.000 zırhlı sipahi, sol kanatta ise İdrisi Bitlisi ve bölge beylerinin önderliğindeki yaklaşık 6.000 Kürt ve Türkmen süvarisi saf tutmuştu. Karşı tarafta ise Ustaçlu Karahan, ordusunu iki büyük fırkaya böldü. Karahan bizzat sol kanadın başına geçti, sağ kanadı ise Bağdat valisi Kangırıl Sultan'a emanet etti. Kuşluk vakti geldiğinde, Ustaçlu Karahan'ın emriyle Safevi sol kanadı, Osmanlı sağ kanadındaki Hüsrev Paşa'nın sipahilerine doğru fırtına gibi bir taarruza kalktı. Safevi atlılarının hızı ve şiddeti o kadar fazlaydı ki, Osmanlı sağ kanadı bir an için sarsıldı. Aynı anlarda Safevi sağ kanadı da Osmanlı solundaki Kürt aşiret birliklerine sert bir bindirme yaptı. Bunu gören Bıyıklı Mehmet Paşa, merkezi korumak yerine inisiyatif alarak Yeniçerileriyle birlikte Karahan'ın üzerine karşı taarruza geçti. Savaş bir anda planların ötesine geçti ve her iki tarafın da stratejisi alt üst oldu. Artık meydan, komutanların zekasından ziyade askerlerin bilek gücüne ve cesaretine kalmıştı. Toz bulutu ve barut dumanı Koçhisar düzlüğünü kaplarken iki dev güç tarihin bu dar boğazında birbirini kırmak üzere kenetlenmişti. Ancak bu kaosun ortasında tek bir tüfek kurşunu savaşın kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Ustaçlu Karahan, zaferin avuçlarının içinde olduğunu düşünerek bizzat ön saflara atıldı. Ancak unuttuğu bir şey vardı. Osmanlı merkezindeki Yeniçerilerin sarsılmaz disiplini ve ateş çemberi taktiği. Bıyıklı Mehmet Paşa'nın emriyle Yeniçeriler, tüfeklerini aynı anda ateşleyerek Safevi atlılarının üzerine ölüm yağdırdı. Atların kişnemeleri, askerlerin feryatları ve patlayan tüfek sesleri birbirine karışırken, Safevi süvarileri düzenli ateş gücü karşısında ağır kayıplar vermeye başladı. İşte o kaosun tam ortasında tarihin akışını değiştiren o an yaşandı. Bir Yeniçeri tüfeğinden çıkan kurşun, Safevi başkomutanı Ustaçlu Karahan'ın boğazına saplandı. Karahan, atından cansız bir şekilde yere düştüğünde Safevi ordusu için sonun başlangıcı gelmişti.
Nasuh isimli bir Yeniçeri, Karahan'ın cansız bedenine ulaşarak başını kesti ve bir mızrağın ucuna takıp havaya kaldırdı. Bu korkunç manzarayı gören Safevi askerleri büyük bir paniğe kapıldı. Başkomutanlarının öldüğünü gören sol kanat dağılırken, Bağdat valisi Kangırıl Sultan, sağ kanatta bir süre daha dirense de bozgunu engelleyemedi ve canını zor kurtararak savaş alanından kaçtı. Kuşluk vaktinde başlayan mahşer, ikindiye doğru kesin bir Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştı. Safevi ordusu neredeyse tamamen imha edilmişti. ...10.000'den fazla Safevi askeri, Koçhisar topraklarında kalırken, Osmanlı kaybı ise sadece 500 civarındaydı. Koçhisar zaferi, sadece askeri bir başarı değil, bir coğrafyanın kaderidir. Bu zaferle birlikte Mardin, Urfa ve Musul gibi şehirlerin kapıları Osmanlı'ya sonuna kadar açıldı. Ve Safevi tehdidi Zagros dağlarının gerisine itildi. En önemlisi de Yavuz Sultan Selim, arkasında hiçbir tehdit bırakmadan Memlükler üzerine yürüyerek İslam dünyasının liderliğine giden yolu açmış oldu. Bugün bile sınırlarımızı belirleyen o kadim ittifak, Koçhisar'ın tozlu düzlüğünde kanla ve inançla yazılmıştı.